Bu bir giriş videosu olacak ve bu videonun en çarpıcı kısmı ise günümüzdeki dolar banknotunun batan şu meşhur Titanic gemisiyle bağlantısından bahsedeceğiz. Çocukluğumdan beri hep bu tarz konulara çok ilgili olmuşumdur. Ama görüyorum ki bunlar sadece eğlenceli birer meraktan ibaret değilmiş. Kadim sembolleri, gizli öğretileri, ezoterik yapıları bilmek aslında günümüzde yeni dünya düzenini anlamak ve bundan sonra olacakları öngörmek adına çok önemli yapılar. Çok güzel bir söz vardır. Bir şeyi saklamak istiyorsanız onu herkesin görebileceği bir yere koyun derler. İnsanlar sürekli gördükleri şeylere alışırlar ve onda bir gizem aramazlar. Gizemin saklı olduğunu düşünürler. Günümüzde de yaşanan tam olarak bu. Bizden saklamak istediklerini gözümüzün önüne koyuyorlar. Ve her gün bizim bunlara maruz bırakıyorlar. Görmek istemeyenler görmüyor zaten. Görenler ise bu ne saçmalıyor, bunlar deli saçması deyip yaftalanıyor ve artık bu konu hakkında konuşmuyorlar. Çok güzel taktik. Bu konular dediğim gibi çok derin, tek bir videoya sığmaz. Eğer beğenirseniz, hoşunuza giderse seri olarak çekmeyi düşünüyorum. Semboller, gizemler deyince aklımıza hepimizin bir sembol geliyor değil mi? Piramit sembolü. Ünlülerin ellerinde bile o sembolleri yaptıklarını görüyoruz değil mi? Ünlüler dediğimde yani dünya çapında çok tanınmış, dünyayı kasıp kavuran müzik sektörüne, belki oyunculuk sektörüne yön veren isimlerin konserlerinde veya gösterilerinde veya fotoğraf çekimlerinde ellerinde hep bir üçgen sembolü yaptıklarını görüyoruz. Peki bu üçgen sembolü neyi temsil ediyor? Aslında çok basit. Bir hiyerarşiyi temsil ediyor. Tepesi olan ve zemini olan bir hiyerarşik sistemi temsil ediyor. En tepede tabii ki seçkin azınlık var. En alt katmanda ise bizler halklar var. Peki bir de bir tek göz vardır. Nedir bu tek göz? Pek çok kadim kültürde tek göz omnipotent yani her şeyi gören bir yaratıcı veya üstün bir aklı temsil eder. Ezoterik yorumlarda ise seçkin bir grubun kitleleri kontrol ettiğini ve ilahi bilgiye doğrudan ulaştığını ima eder. Bu piramit ve tek gözü doların üzerindeki sembollerle yorumlayacağız. Bu sembollerin finansal sistemin sadece ekonomik değil, aynı zamanda mistik ve ideolojik bir hegemonyayı da beraberinde getirdiğini birlikte göreceğiz. Ama bu sembollere geçmeden önce sizi 100 yıl önceye götürmek istiyorum. Titanic'in battığı zamana götürmek istiyorum. Titanic bize romantik bir aşk hikayesi olarak pazarlandı. Bu da çok bildiğimiz bir taktik artık. Acıların veya görmemizi istemedikleri arka planların olduğu olaylardan bile kendilerine bir finansal bir çıkar oluşturduklarını artık biliyoruz. Punch mevzusu, kadınlara feminizm olarak dayattıkları günümüzdeki feminizmden bahsediyorum. İlk ortaya çıkan kadın erkek eşitliğini savunan feminizmden bahsetmiyorum. Yanlış anlaşılmak istemem. Kadınlarla erkekleri düşman eden, kadınlara farklı bir algı yaratıp aynı zamanda kozmetik pazarlanan, kadının gücü cümlelerinin yazıldığı tişörtlerin arka planında kadınların ağır şartlarda çalıştırıldığı endüstriden bahsediyorum size. Bu çok ayrı bir konu. Bununla alakalı bir video yapmıştım. Dileyen izleyebilir. Titanic 1912 yılında çok ses getirecek şekilde battı. Batmaz denilen bir gemiydi aslında ve o gemide birçok kişi hayatını kaybetti ama hayatını kaybeden bazı kişiler gerçekten de çok önemli kişilerdi. Günümüzdeki Amerika doları banknotunun üzerindeki tek göz piramit ve aynı zamanda Latince bir yazı var. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Bu tasarım 1935 yılında yapıldı ve piyasaya sürüldü. Yani kronolojik olarak Titanic'in batışından ve Fed'in tam olarak dizginlerini ele almasından sonra basıldı. Biraz daha geriye gidelim. 1910'larda Amerika'da çok ciddi bir kavga vardı. Merkez Bankası kurulsun mu, kurulmasın mı? O dönem dünyanın en zengin isimlerinden olan John Jacob Astor, Benjamin Guggenheim ve Isidor Straus Amerika'da bir merkez bankasının yani Fed'in kurulmasına şiddetle karşı çıkıyorlardı. Peki bu üçlünün çok trajik bir ortak özelliğinin de olduğunu söylesem, üçü de batan Titanic gemisinde hayatını kaybetti. Titanic'in birinci sınıf yolcularındandı ve 1912 yılında batmaz denilen o gemi battı ve Titanic'in batışından tam bir yıl sonra 1913 yılında Merkez Bankası kuruldu. Yani okyanusun derinliklerine gömülen sadece bir gemi değil, aynı zamanda küresel finans sistemine direnen bu üçlünün ortadan kaldırılmasıydı. Sizce bu tesadüf mü? Size soruyorum yani bu olayları hiç
Bilmeyen arkadaşlarım da vardır aranızda. Bu dinledikleriniz sizce tesadüf olabilir mi? Batmaz denilen bir gemi, birinci sınıf yolcular, Amerika'da çok şiddetli kavgalar, yeni sistemler kurulsun mu kurulmasın mı? Çok zengin üçlü ve bu üçlünün ölümünden bir sene sonra Merkez Bankası'nın kurulması. Devamı var. Birazcık da şu doları inceleyelim. Doların üzerindeki piramit, tek göz ve Latince bir yazı yazıyor. Latince yazı Novus Ordo Seclorum Türkçesi. Çağların yeni düzeni ama günümüzde kullanımı yaygın kullanımı olarak yeni dünya düzeni demek. Onun üzerindeki yazı ise Annuit Copestus. Yani başlamış olanı onayladı, destekledi anlamına geliyor. Bu da bu sistemin yukarıdaki tepedeki bir güç tarafından onaylandı ve desteklendiği anlamına gelir. Piramit ve üzerindeki göz sembollerine gelecek olursak bunlar çok kadim semboller. Piramit konusuna bir giriş yapmıştım. Aslında çok basit bir açıklaması var. Hiyerarşik sistem. Günümüzdeki hiyerarşiyi, sistemleri bir hiyerarşi, bir sıralama üzerine anlatan tek sembol, tek yapı, tek görsel, üçgen. Bahsettiğim gibi en alttaki geniş sistem halkları, bizleri temsil ederken en yukarıdaki yapılar ise tabii bunlar da sıralamayla gidiyor. Bunların da ayrı bir sıralaması var ama biz en üstteki sistemden bahsedelim. Seçilmiş azınlık. Ayrıcalıklar, kazanımlar, seçilmiş olma hali hepimizin talep ettiği, hepimizin istediği şey hayatımızda zaten bunun için yaşıyoruz değil mi? Bazı konularda ayrıcalık elde etmek için ama kazanılmış ayrıcalıklar var, bir de dayatılmış ayrıcalıklar var. Ayrıca dikkat ederseniz gözün olduğu tepe taşı piramit ile birleşik değil. Bu büyük plan henüz tamamlanmadı demektir. O göz yani Horus'un gözü yani her şeyi gören göz halkın göremediği ama onun her şeyi gördüğü, halkı idare ettiği, yönettiği, gözetlediği o yapıyı ifade eder. Yani üst aklı simgeler. Piramidin en alt basamağında yazan bu Roma rakamları ise 1776 yılını, Amerika'nın kurulma tarihini, aynı zamanda Illuminati'nin kurulma tarihini gösterir. Dünya aslında sembollerle ve gizli öğretilerle yönetiliyor. Bizim gibi toplumlara bunlar hurafe, bunlar boş zırvalar olarak gösteriliyor. Videoyu kapatırken bundan da bahsetmek istiyorum size. Bu video bu kadar olacak. Umarım beğenmişsinizdir. Daha derinleştirip daha derin konulara temas etmek ben de istiyorum. İlgi alanım dediğim gibi. Şu önemli mevzuya kendimce parmak basmak istiyorum. Bizim toplumumuzda veya bizim gibi toplumlarda geçmişimizde olan semboller, gizli öğretiler, metafizik denilen konular, İslam alimlerinin de onlardan da kısaca bahsedeceğim. İslam alimlerinin literatüre kattıkları, araştırma yaptıkları, kitaplar yazdıkları o yapılar şu an bizim için hurafe, gereksiz, saçmalık olarak bize dayatılırken Batı'da bazı okullarda, bazı fakültelerde metafizik, parapsikoloji konulu dersler açılıyor arkadaşlar. Evet, biz bugün modern Batı'yı rasyonalizmin kalesi olarak görürken onlar perde arkasında metafiziği bir bilim dalı haline getiriyorlar. Metafizik çok basit anlamıyla fizik madde üstü demek oluyor. Gördüğümüz etrafımızdaki cisimler evet birer madde ama içimizde çok derin kutsal bir şey taşıyoruz. Ruh taşıyoruz değil mi? Maddenin üstü yani maddeden daha değerli bir yapıyı taşıyoruz. Biz daha 2 boyutlu, 3 boyutlu yapılarda kalırken madde gibi Batı dediğimiz, o çok modern dediğimiz, bize modernlik olarak pazarlanan şeylerin de altı aslında çok boş. Bu da çok ayrı bir mevzu. Bize modernlik olarak sunulan, bizim yaşamamızı bu şekilde şekillendirmemizi istedikleri o kavramların da altı tamamen boş. Onların aslında yaşamadığı, onların seçkinlerinin yaşamadığı ama bize dayatılan, bizim gibi halklara dayatılan sistemler bunlar. Astrolojinin daha magazinsel boyutu dayatılıyor değil mi? Bu televizyonlarda ve gazetelerde işte günlük burç yorumlarıdır. Daha belki kişilerin kafasından sallamasyon yazdıkları, kimilerinin de bu sebeplerle bunun matematiğinin oturtulmaması kaynaklı. Ya bunlar nedir ya hurafe bunlar dediği. Ama derin planında astrolojinin aslında astronomi gibi bir ilimden, bir bilimden faydalanılarak yani istatistik biliminden, gökyüzü okumalarından, gezegenlerin hizalanmalarından, gezegenlerin retro denilen daha yavaşlaması veya normal hizaya, normal hızına erişmesi, gezegenlerin itme çekme kuvvetleri, bunun yeryüzündeki bizler, elementlerle dengesi. Yani aslında ortada bir bilim var ve bu bilim
bizim topraklarımızda, Osmanlı'da ve daha da eskilerde çok sıkça kullanılan bir bilimdi. Gökyüzünü okumak ve yeryüzünde etkilerini görmek. Astronomi bilimine kesinlikle inanıyorum. Evet, size şu şekilde hak veriyorum. Sayılar, bu sayıların gizemi matematiği, işte astroloji, bunlar çok sulandırılıyor. Ülkemizde çok sulandırılıyor. Televizyonlara çıkan veya internette olan belki de 100 astrologtan sadece 2 tanesi gerçek astronomi bilimini işin içine katıp, matematiği işin içine katıp, tarih okuması yapıp, bu gezegenlerin 100 yıl önce, 200 yıl önceki konumuyla şu anda aynı konum gerçekleştiği zaman neler olmuş, bunları karşılaştırılmalı olarak kadim öğretilerle karşılaştırıp bize sunuyorlar. Bunlar çok az. Veya sayıların o gizemleri yine sulandırılarak anlatılıyor bize. 7 7 7, bunu söyle, bunu tekrarla. Bunlar safsatadan ibaret kesinlikle, bence de. Ama Tesla gibi önemli bilim adamlarının nasıl da 3 6 9 sayıların gizemine çok fazla önem verdiği, frekanslara çok önem verdiği biliniyor. İslam dünyasında geçmiş zamanlarda çok önemli bilim adamları vardı. Bunlar da metafizikle, parapsikolojiyle ilgilendiler ve kitaplar yazdılar. Mesela Elkindi, kriptolojinin babası sayılan bir dahiydi. Sayıları sadece hesaplamak olarak kullanmadı. Aynı zamanda dünyayı, evreni anlamak için gizli birer mesaj çözme tekniği olarak kullandı. Muhittin Arabi, Fütuhat-ı Mekkiye eserinde ruhsal gezintileri, mekan ve zamanın ötesindeki hakikati anlattı. Aslında şu an daha yeni 2000'li yılların başında yeni ortaya atılan kuantum fiziğinden, boyutlar arası geçişlerden bahsetmiş adam. İbn Sina tıp alanında çok önemli bir insandır. Ve bu adam sadece fiziksel olarak hastalıklara bakmamış, aynı zamanda ruhsal olarak ruhun beden üzerindeki metafizik etkilerinden de bahsetmiş. Yani bütün bu insanlar yanılıyor olamaz, değil mi? Ve ciddi araştırmalar yapıldı bunlarla alakalı. Ama bizler bunlardan uzaklaştırılmak isteniyoruz. Bunlar bilinçli yapılıyor. Ve bunlardan bahsedenler deli gözüyle bakılıyor. Bir şey bilmiyor, hurafe, bilimden uzak olarak bakılıyor. Bir kere şu mantığı oturtmanızı ben gerçekten istiyorum. Bilim demek sadece şu an laboratuvar ortamına sokulan pozitif bilimle sınırlı kalmamalı. Bunun dışında da bilim var. Çok önemli bir bilgiden bahsedeyim. Şu an biz etrafı sadece duyu organlarımızla görüyoruz, değil mi? 5 duyu organı var deniyor ama bunun daha fazla duyu organı olduğu söyleniyor. Veya biz dünyayı, şu anki dünyayı neyle algılıyoruz? Duyu organlarımızla görerek algılıyoruz. Peki etrafımızdaki ışık spektrumunun sadece 0,0035'ini gördüğümüzü ve algıladığımızı söylesem size, ne anlarsınız mesela bu cümleden ve bu bilgiden? Şunu anlamamız gerekiyor. Yani gördüğümüz şeyler çok sınırlı. Duyu organlarımızla şu an için gördüğümüz şeyler çok sınırlı. Bu da demek oluyor ki biz şu an evrende yaratılan bilginin çok az bir kısmına hakimiz. Ve bu bilgiden çok daha üstü var. Ve madde boyutunda kalmak, sadece pozitif bilim boyutunda kalmak bu evreni aslında çok sınırlı sayıda anlamamıza olanak tanır. Sadece bu kadar. Ama metafizik, yani fizik üstü çalışmalar yapmak ve bu konuya kafa yormak ve geçmiş alimleri araştırmak ve dinlemek ve öğrenmek, dünyayı bu şekilde yorumlamak bize gerçek bilgileri görme konusunda en azından kapı aralar. Frekans tıbbı, hastalandığımız zaman vücudumuzun yaydığı atom altı parçacıkların kendi arasında titreşimi var. Bunlar frekanstır. Bu frekans titreşimlerinin ölçülmesi, mutluyken ölçülmesi, farklı duygu, ruh hallerinde ölçülme durumları var. Wi-Fi'lerin yaydığı, 5G deniyor, şu deniyor, bu deniyor. Bize teknoloji olarak pazarlanan bu sistemlerin bize görünmez frekanslar yaydıkları. Mesela şunlar da çok fazla konuşuluyor. Frekanslarla insanlara belli duygu ve düşüncelerin aşılanması. Bunlar kimine göre deli saçması ve saçma sapan teoriler. Ama bunların gerçek olabilme ihtimalini düşünün. Çünkü frekans diye bir şeyin varlığını biliyoruz. Frekans artık ölçülebilen bir şey. Peki müziklerle insanların beynine bir şeylerin telkin edilmesi, afirmasyon deniyor. Telkin deniyor. Sürekli bir şeyleri tekrarlamak. Günümüz rap müziğin, pop müziğin bizim
kulağımızın, yani bilinçli olarak duymadığı, bilinçli olarak algılayamadığımız frekans sistemleri var. Ama bunu sizin beyniniz algılayabiliyor, onu duyabiliyor. Onlarla toplumlara huzursuzluk, mutsuzluk, olumsuzluk aşılanıyor veya başka düşünceler aşılanıyor. Bunlar kesinlikle teorik, saçma sapan şeyler olduğunu inanmıyorum ve düşünmüyorum. Çünkü her şey ortada. Şu an gelinen sistem, mesela Kabala sistemi, Kabala öğretileri, onlar da çok fazla sayıları kullanmışlar. Bazı birkaç devlet var biliyorsunuz. İsimlerini çok geçirmeyelim bu videoda. Şu an çok ciddi savaşlar, devletin başındaki yapıların bir yaratıcıya, yani en azından bizim inandığımız yaratıcıya inandığını düşünmüyorum. Veya bizim bildiğimiz bu semavi dinlerdeki dinlere mensup olduğunu düşünmüyorum. Farklı sistemler, 1000 yıllık, 2000 yıllık, belki daha eski sistemlerdeki karanlık yapılara, karanlık öğretilere hizmet edip onların öğretilerine göre hareket ettiğini düşünüyorum. Çünkü bunlar hep bunu gösteriyor. İşte bu yapıları öğrenmek veya bu konularda bilgi sahibi olmak size aslında bazı okumalar yapmanıza, şu anki dünyanın gidişatı ve bundan sonra ne olabileceğine dair ipuçları veriyor. Gözümüzü kapatmak çok basit. Elimize telefonu ve alıyoruz ve şu hareketi yapıyoruz. Başımızı önümüze eğiyoruz. Bu bile bir düşünecek olursanız derin bir sembol. Deve kuşu gibi başı toprağa gömmek, etraftan bir haber olmak, bu bile bir sembol aslında. Bazı şeyleri çok derin değil, bazı şeyleri basit olarak görmek. Aslında benim bütün videolarımın temel mantığı bu. Size çok teorik bilgiler de anlatabilirim, teorik bilgiler çalışırım, teorik bilgiler de anlatabilirim size. Ama ben istiyorum ki bu konularla alakalı pek bir bilgisi olmayan bir insanın bile kolayca anlayıp idrak edebileceği bir şeyleri daha farklı pencereden görebileceği, daha basit, temel düzeyde bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Ben de bu konularda bir öğrenciyim ve öğrendiklerimi sizinle paylaşmaktan keyif alıyorum. Evet, şu anki gidişat belli bir yöne doğru gidiyor. Bu konular üzerinde daha derin okumalar yapabiliriz. İstiyorsanız lütfen yorumlara kendi fikir ve yorumlarınızı katarak ve evet bu video serisinin devamı gelsin isterim diye yazarsanız beni de aydınlatmış olursunuz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.